Vampirler. Başlıyorum. Vampirizm nedir? Vampirizm, ölümsüzlük ve güç arayışındaki bireylerin başvurduğu karanlık bir lanettir. Evet. Şimdi vampirler yaşayanların kanına ihtiyaç duyar ama sadece kanla değil başka şeylerle beslenen vampirler de var. Çok güçlü yaratıklar. Bir vampir her ne kadar fiziksel olarak hayatta gibi görünse de aslında birer undead'tir. Bu lanet bireyin ruhunu kaybetmesine çoğu zaman ve yalnızca kanla yaşamını sürdürmesine neden olur. Vampirizm bir yaşam tarzı falan değil, yıkıcı bir lanettir. Yaşamını kaybeden ve sonradan yeniden dirilen bu varlıklar ölümü benliklerinden geriye kalan son hislerini de kaybeder ve içlerindeki karanlığa teslim olurlar. Ölümsüzlük ve kan arzusu çok yüksek. Bir vampir güç ve ölümsüzlük karşılığında sonsuz bir açlık ve yalnızlığa mahkum olur. Bu ölümsüzlük beraberinde derin bir lanet getirir. Her daim kaybettiği hayatını geri arzulayan bir varlıktır. Bu kayıp yalnızca taze kan içerek anlık bir şekilde doldurulabilir. Kan, vampirin varoluşunun merkezindedir. Vampirler sürekli olarak taze kan içmek zorundadırlar. Kan içtiklerinde kendilerini kısa süreliğine tamamlamış hissetseler de bu doyum bir anlık ve hızla yerini tekrar aynı açlığa bırakıyor. Vampirlerin çoğu ölümden döndükten sonra eski hayatlarına ve sevdiklerine karşı takıntılı bir hale geliyor. Burası önemli. Ne yazık ki bu saplantı bir lanet. Çünkü vampirler ne sevgi ne de eski benliklerini geri kazanamazlar diyoruz. Şimdi vampirlerle ilgili zaten senin tecrübelerin de var. Curse of Strahd oyununu zaten oynattın vesaire. Zaten birçok detayı Strahd'ın karakterinde görüyoruz aslında. Takıntılı olması, saplantılı Aynen. olması vesaire gibi şeyleri. Ve hislerini kaybetmesi detayı da çok önemli. Evet. Yani Çünkü insanlığını yitiriyor, komple yitiriyor. Bir canı hani gitmiş oluyor, artık yaşamıyor. hı. Sonra insani duygularından da arınıyor zamanla. Hissiz bir varlığa dönüşüyor. Şimdi vampirlerin zayıflıkları da var tabii ki. Güçleri, ölümsüzlükleri var ama bir de zayıflıkları var. Birçok zayıflık sınırlamaları var. Mesela güneş ışığı vampirler için en büyük tehlike. Güneş ışığı onların derisini yakıyor, onlara acı veriyor ve ölüme kadar sürükleyebiliyor. Aynı şekilde akan su da vampirler için ölümcül bir tehdit oluşturuyor. Bir vampir akan suyu geçmeye çalıştığında dayanılmaz bir acı hissediyor ve bu durum onu zayıflatıyor ve hatta öldürebiliyor. Akan suyun üstünden değil, içinden bahsediyoruz bu arada. Sarımsak ise sadece bazı vampirlerin tahammül edemediği bir başka zayıflık. Yoğun ve keskin kokusu sadece bazı vampirleri uzak tutar ve onlara zarar verebilir. Bunların yanı sıra kutsal semboller ve inançlar vampirler üzerinde büyük bir güç sahibidir. Güçlü bir inanca sahip olan birisi kutsal bir sembolle vampiri geri püskürtebilir. Ancak burada sembolü tutan kişinin inancı önemlidir. İnançsız biri sembolü tutsa bile vampir üzerinde bir etkisi olmaz. Bu da şöyle mesela Holy Symbol of Ravenkind veya Sunsword gibi, Güneş Kılıcı gibi Curse of Strahd hikayetimlerin işte sadece Cleric, Paladin vesaire tarafından attune'lanabilmesini böyle aynen sınırlandırmışlar gibi. Holy Water'dan bahsetmiyor. Holy Water da var. Holy Water evet. Holy Water'da şey alıyor. Kutsal sudan da hasar alıyorlar. Aynen. Bir diğer zayıflıkları da kalplerine tahta bir kazık saplandığında hareketsiz kalmalarıdır. Kalplerine saplanan tahta kazık onları geçici bir süreliğine felç eder. Bu da vampiri savunmasız hale getirir. Şimdi vampirlerin de çeşitleri var. Vampir Lord'u. Vampir Lord'ları nasıl ortaya çıkıyor? Vampir spawnlar nasıl ortaya çıkıyor? Bunlara bakalım. Şimdi Vampir Lord'u olmak ölümsüzlükle birlikte muazzam güçlere ve karanlık bir hükmetme arzusuna sahip olmayı gerektirir. Vampir Lord'ları sıradan vampirlerden çok daha güçlü ve bu unvana sahip olmak karanlık bir ritüelin tamamlanmasını gerektirir. Genellikle başka bir vampir lordunun kanını içmekle başlar. Bir kişi vampir lordunun kanını içtiğinde vampirizm lanetini tam anlamıyla üstüne alır ve artık kendisi de bir vampir lordu haline gelir. Bu ritüel genellikle Orcus gibi karanlık güçlerin adına yapılır ve yalnızca gece boyunca gerçekleştirilebilir. Yani gündüz yaparsan mesela bu ritüeli olmuyor yani. Güneş altında fazladan olmuyor. Güneş batması gerekiyor. Vampir lordunun kanı paylaşılıyor ve yeni vampir ertesi sabah bir vampir lordu olarak diriliyor. Ancak bu güçle birlikte vampir lordları sonsuza kadar mezarlarına veya tabutlarına bağlı hale geliyorlar. Bu mezarlar onların güçlerini topladıkları ve dinlendikleri yer. Bu bağlantıyı kaybederlerse vampir lordu zayıflıyor ve çoğu zaman ölüyor. Yani yeni vampir lordu hep tabutunda mı yaşıyor, yatıyor? Vampir lordları ve birçok vampir çeşidi sadece tabutlarında dinlenebiliyorlar. Strahd da böyle mi? Evet. Tabutunu yok edersen işte büyülü bir şekilde özellikle içine girememesini sağlarsan Magic Circle gibi bir büyüyle Strahd da belli bir süre güçsüzleşip sonra ölüyor. Hadi ya.
Yani o yüzden mesela Ravenloft Kalesi'ne girip Stat'ın tabutunu bulmaya çalışmak aslında mantıksız bir şey değil yani. Tabii ki nasıl korunuyordur artık yani. Hani şimdi vampirle hani bir Lich'ten bahsettik ya. Lich faylakterisini nasıl koruyordu? Aynen. Ruhlarla besliyordu falan. Lich videosunu da bu arada kanalda bulabilirsiniz. Diğer videoları da arkadaşlar erkenden izlemek istiyorsanız Patreon önceden atıyoruz. Bize de destek olmak istiyorsanız videolar hakkında mesela yorum yapmak istiyorsanız hangi mesela yaratık şu canavarı yapalım bu canavarı yapalım gibi. Aynen öyle. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Lich'ler nasıl ki koruyorsa faylakterisini vampir lordları da tabutlarını koruyorlar gibi düşünebilirsin. Evet. Kalede olmak zorunda değil yani. Aslında kale güvenli bir yer. Ravenloft bayağı güvenli bir yer de bir büyüyle ışınlandığı bir yer çok daha güvenli bir yer. Olamaz çünkü mesela dışarıda öldü. Oraya belli bir zaman içerisinde ulaşması gerekiyor. Sis haline dönüşüyor ya öldükten sonra vampir lordu. Öldüyse eğer ki belli bir saat içerisinde kendi tabutuna sis haliyle ulaşamazsa ölüyor komple. Yani vampir lordunu öldürdün, sisin çıkamayacağı bir şeyin içerisine koydun ölüyor. O yüzden ışınlanmak bir seçenek değil onun için. Fiziksel olarak gitmesi gerek. Şimdi kendi ölümsüzlükleriyle kalmıyor. Aynı zamanda diğer vampirleri de yaratabiliyor vampir lordları. Onlar da vampir spawn oluyorlar. Vampir lordları tarafından ısırılarak yaratılan spawnlar tamamen lordlarına bağlılar. Bir vampir spawn kendi iradesi olamayan, neredeyse zombi gibi davranan bir yaratık. Vampir lordu spawnlarını hizmetkar olarak kullanılıyor. Zaten bunu biliyoruz mesela. Onların iradesi vampir lordunun kontrolü altında arkadaşlar. Ancak bir vampir spawn tam anlamıyla özgür bir vampir hiçbir zaman olamaz. Bunu başarması için işte vampir lordunun kendi kanını onunla paylaşması gerekiyor. Ondan sonra bağımsız vampirler olabiliyorlar. Ama yani bir vampir lordu bu gücü niye paylaşmak istesin ki yani? Sonuçta zaten sadık bir köle olarak spawn'ın yani yanında kalıyor sürekli olarak. Curse of Strahd'dan bahsettiğimiz için Strahd'dan onunla bir alakalı soru soracağım. Strahd'ın kendi gelinleri peki vampir spawn mı yoksa özgür vampirler mi? Vampir spawnlar. Hepsi vampir spawn. Evet. Peki yani oyunlarda vesaire gördüğümüz vampirlerin çoğu vampir spawn mı olmuş oluyor o zaman? Evet, çoğu vampir spawn olmuş oluyor. Büyük kötü adamın vampir olmuş oluyor. Birçok vampir bir arada olacaksa, herkes Curse of Strahd'da herkesi vampir yapacaksan normalden dışına çıkıp onların arasında da bir taht oyunları geçirmen gerekir yani. Çünkü hepsi en güçlü olmak isteyecektir. Anladım. Şeyde mesela nasıldı? Castlevania mıydı? Çizgi dizi. Hepsi vampirdi. Hepsi vampir. Vampir spawn neredeyse çok azdı. Evet. Galiba. Tamamdır. Vampirler yetenekleri, şekil değiştirmeleri, büyülü güçleri ve hayvanları kontrol etme yetenekleri var mesela. Sahip oldukları büyülü güçler fiziksel yetenekler ve fiziksel büyülü güçler sayesinde birçok yaratığa kıyasla daha güçlü. Bir kere zaten kasılması falan, kolları daha güçlü zaten. Karanlık büyüler ve doğaüstü yeteneklerle dolu. En bilinen güçlerinden biri de şekil değiştirme. Shape change yeteneği. Bir vampir bir yarasaya dönüşebiliyor, bir kurta dönüşebiliyor veya sis bulutuna dönüşebiliyor. Bu dönüşüm yeteneği onların gece boyunca sessiz avlanmalarına, iz sürmelerine ve tehlikeden kaçmalarına olanak tanıyor. Şimdi burada diyorsun ki abi işte magic ile dönüşemiyor mu vampir? Polimorf gibi büyüler undead'lerde işe yaramıyor arkadaşlar. En azından 5'e öyleydi. 5.24'te göreceğiz şimdi. Dolayısıyla vampir kendisine polimorf atamaz. Ama yanında onun köleleri varsa vampir spawn olmayan, hayatta olan kölelerine polimorf atabilir. Kendisine atamaz. Kendisi shape change'i var sadece. Sadece bu saydıklarına Bu dönüşebiliyor. saydıklarımıza dönüşebiliyor. Bazı istisnalar bir iki farklı şeyde dönüşebiliyor ama mesela sis formuna dönüştüğünde neredeyse dokunulmaz hale geliyor. Zaten uçuyor gidiyor. Bu formdayken fiziksel saldırılardan etkilenmiyor ve duvarlar gibi engellerin arasındaki deliklerden geçebiliyorlar. Yarasa veya kurt formuna geçtikleri zamansa hızlı hareket ediyorlar. Avlarını daha kolay takip edebiliyorlar. Bunun yarı sıra gece yaratıkları üstünde mutlak bir hakimiyete sahip vampirler. Şimdi büyülü güçleri sayesinde yarasalar, kurtlar, fareler gibi hayvanları direkt kontrol edebiliyorlar. Onları ajanları gibi kullanabiliyorlar. Kendi amaçları doğrultularında kullanabiliyorlar. Vampirin avını sıkıştırmasına yardımcı oluyor bu hayvanlar. Mesela kurtlar falan. Veya düşmanlarını zor duruma sokmasına yardımcı oluyor bu gece hayvanları. Vampirler ayrıca hipnotik charm bir bakışa sahipler. Bu maalesef büyük bir sıkıntı. Evet. Özellikle Strahd gibi bir oyunda. Bir bakışla insanı büyüleyebiliyorlar ve onu kendi iradesine boyun eğdirtebiliyorlar. Bu bakış vampirin kurbanını tamamen kontrol etmesine olanak tanıyor. Kurban vampirin komutlarını sorgulamadan yerine getirir ve bu etki vampirin büyüsüne direnemediği sürece sürer. Şimdi bazı vampirler var. Burada mesela öyle bir dipnot ekleyelim. Bu büyü etkisi, charm etkisi, hipnotize etkisi 24 saat sürüyor.
Bazı vampirler var 1 saat sürüyor falan filan, değişiyor vampirin şeysine göre ama genel olarak 24 saat sürüyor. Ve bir hasar aldığında tekrardan kendi şeyine dönebiliyor. Kendi bilincine dönmek için save mi throw atıyor. O bile kesin değil yani, dönüp dönemeyeceği. Anladım. Böyle bu şekilde. Şu ana kadar sormak istediğin bir detayımız, bir şeyin var mı? Şu an yok. Şu anlık. Tamam. Ben sana ünlü vampirlerden bahsedeyim. Daha sonra biraz daha detayına gireceğiz. Özellikle vampirlerin günümüzde nasıl geldiğiyle ilgili bazı detaylara gireceğiz. Şimdi mesela Cass the Bloody Handed diye bir vampirimiz var. Cass the Betrayal olarak da biliniyor bu. Bu Vecna'nın en güvenilir yoldaşı ve ölümcül bir vampir lordu. İlk başta Vecna'nın sadık bir savaşçısı Cass. Hatta Cass'ın kılıcı adını taşıyan efsanevi bir kılıcı kullanarak Vecna'ya hizmet etmiş. Ancak kılıcın etkisiyle ihanet etmesi gerektiğini düşünüyor ve Vecna'yı öldürmeye çalışıyor. Bu sırada Vecna'nın sol elini kopartıyor ve gözünü kesiyor ama Cass'ın da hayatı komple değişiyor. Vecna'ya olan savaşında Cass çok güçlü bir vampir haline geliyor ve sonra tek bir ölümsüz olarak, bir undead olarak sonsuza dek lanetleniyor. Bu olaydan sonra Cass Tovag'da hüküm süren bir karanlık lord haline geliyor ve Shadowfell'de de gene hükmünü sürüyor. Cass ihanetten sonra Vecna ile bayağı savaşıyorlar. Vecna'nın kalıntılarını bulmak istiyor. Vecna'yı komple yok etmek istiyor. Tovag'daki topraklarda sürekli savaşıyorlar. Her iki tarafta diğerini yok etmeye çalışıyor. Cass'ın amacı Vecna'nın kılıcını yeniden ele geçirip, yani kendi kılıcını aslında, gerçek gücüne ulaşmak. Ancak bu sonsuz savaş hem Cass hem de Vecna'nın topraklarını yerle bir etti. Ve Cass yalnızca bir vestige olarak varlığını sürdürebildi. Vestige dediğimiz şey bu tarz çok güçlü yaratıkların geriye kalan küçük gölge güçleri gibi bir şey. Ama Vecna Eve of Ruin kitabında Cass'ı yeniden görüyoruz. Bayağı meğersem güçlüymüş, takılıyormuş falan. Bunun için çok spoiler vermek istemiyorum. Özellikle oyuncular bunu dinleyeceği zamanda. Ama Eve of Ruin kitabında Cass geri dönüyor. Strat Van Zorowicz. Zaten biliyorsun sen Strat'ın kim olduğunu. İstersen sen de bahsedebilirsin. Tamam, o zaman Strat Van Zorowicz'i ben anlatıyorum. Strat Van Zorowicz, Dungeons and Dragons evrenindeki en ünlü vampirdir ve hatta ilk vampirdir. Barovia adlı ülkede, şehirde orayı fethetmiş bir komutandır. İlerleyen zamanlarda kardeşini de bu yanına, topraklarına çağırır. Barovia'nın yerli kasaba köyünden bir kıza kardeşi Sergey'e aşık olur. Ama aynı zamanda Strat Van Zorowicz bu kıza, yani Tatyana'ya saplantılı derecede aşık olur. Ve kardeşinin arasındaki ilişkiyi desteklemez. Ardından kötü bir anlaşma yapmak için Barovia'daki tapınağa gider. Orada vampirle bir anlaşma yapar. Sonrasında Sergey ve Tatyana'nın düğün gününde kardeşine ihanet ederek kendi öz kardeşini ısırarak öldürür ve vampire dönüşür. Evet. Vampire dönüştükten sonra Tatyana'yı sıkıştırır ama Tatyana intihar eder. Bu da Strat'ın laneti olur çünkü aslında sevdiği kadına ulaşamaz ve bir undead olarak lanetlenir. Barovia Strat'ın kaçamayacağı bir yarı plane, demi plane'e dönüşür. Etrafını sisler çevreler ve ne buradan ayrılabilir ne de sevdiğine kavuşabilir. Buraya sonsuza kadar hapsolmuş bir vampire dönüşür. Aynen öyle. Bir de Mordok'ta Selen Mary var. Mordok'ta Forgotten Realms'deki Thorin'in ilk en güçlü vampir kralı olarak geçiyor. Olarak ilan ediyor aynı zamanda kendisini. Mordok beyaz teni ve soğuk tavırlarıyla tanınmış beyaz prens olarak geçiyor ya da solgun şövalye olarak. Bir vampir ordusu kurmuş, Baldur's Gate'i fethetmiş, halkını zombilere dönüştürmeyi hedeflemiştir. Ancak 8 cesur maceranın karşısına çıkıp Mordok öldürülmüş ve planları boşa çıkmıştır. Mordok'un hikayesi vampirlerin gücünün bile bizim oyuncularımız tarafından yok edilebileceğini gösteriyor aslında. Ama Strat'ın hikayesi öyle değil. Çünkü Strat ölse de geri geliyor. Evet. Spoiler alert. Strat öldüğünde ne oluyor? Bizim kanalda var. Strat nasıl bitiyor? Curse of Strat nasıl bitiyor diye bir videomuz var. Şimdi vampirlerin bir de yaratılış mitleri var. Mesela Slav kültüründe vampirlerin kökeni ölülerin dirilmesi ve yaşayanların kanını emen yaratıklar olarak tanımlanıyor. Slav inançlarında vampirler mezarlarından çıkıyorlar ve kasabalara dehşet saçan yaratıklar oluyorlar. Ama Yunan mitolojisinde de Nosferatu olarak bilinen veba taşıyıcılarla ilişkilendiriliyor. Bu varlıklar ölümcül hastalıkları yayıyorlar. Aynı zamanda vampir mitini besliyorlar. Orta Avrupa folklorunda da vampirlerin kökeni doğaüstü varlıkların mezardan kalkarak yaşayanları öldürmesine dayanıyor. Ölümlerini takiben gömülme yerine bağlı kaldıklarına inanılıyor. Biraz da bizimki buna
Türk kültürü de var. Türk kültüründe vampirler cadı veya ubi olarak bilinen büyücü kadınlarla ilişkilendiriliyor. Bu varlıklar insanın kanını içerek güçlerini arttıran doğaüstü varlıklar olarak tanımlanıyor. Kuzey Avrupa'da da karanlık büyücüler olarak görülüyor vampirler. Bu yaratıkların ölümden sonra dirilip durduğu ve yaşayanların enerjisini emdiği düşünülüyor. Şimdi buradakilerin hepsini birleştirince zaten standart bildiğimiz D&D vampir lore'u her yerden biraz almış oluyor yani. Şimdi bölgesel olarak ve vampirlerin geldiği yerlerde doğanın değişimi durumu söz konusu bulunduğu bölgelerde. Mesela Barovia sislerle çevreleniyor ve orada yaşayanlar oraya hapis oluyor. Şimdi mesela kendisi geldiğinde bir vampir bir yere yerleştiğinde doğa ve çevre kısa sürede hemen bozulmaya başlıyor. Bitkiler solup çürüyor, ağaçlar bükülüyor, eğriliyor, çarpık şekiller alıyor, toprak verimsiz bir hale geliyor. Vampirin etkisi altında bir alan bu komple sisler oluşmaya başlıyor. Aynı senin dediğin gibi. Ve sislerin içinde korkutucu şekiller böyle bazen bir el, bazen bir pençe şeklinde, bazen yarasalar, örümcekler falan böyle pıt pıt yürüyor. Birazcık Stranger Things gibi düşünebilirsin. Böyle özellikle bölge halkının zihninde korku ve dehşet yaratıyor. Ayrıca vampirlerin yakınındaki hayvan popülasyonları da değişmeye başlıyor. Daha fazla yarasalar geliyor, daha fazla kurtlar ve fareler gibi yaratıklar hızla çoğalıyorlar ve vampirin çağrılarına cevap vermeye başlıyorlar. Şimdi bu doğanın değişimi. Evet. Bir de toplumları yozlaştırması var. Şimdi ondan bahsedelim. Şimdi geceleri tehlikeli bir hale geliyor. Vampir geldiğinde tabii ki de. Vampirlerin varlığı kasabalarda ve köylerde korku ve paranoyaya neden oluyor. Halk eve kapanıyor, sarımsaklarla ve kutsal sembollerle kendilerini korumaya çalışıyorlar. Hakim olduğu yerlerde halkın zihninde sürekli bir endişe ve sürekli bir korku hakim oluyor. Bu toplum içine kapanıyor, birbiriyle konuşmuyor, iletişim kurmuyor. Bunlar zorlaşıyor ve nihayetinde vampirin hakimiyeti artmaya başlıyor. Bölgedeki liderler vampirin etkisinden korunmak için gizli anlaşmalar yapıyorlar mesela. Hatta kendi halklarına vampirlerin beslenmesi için feda ediyorlar. Vampirler bu yollarla sadece doğayı değil, toplumları da yozlaştırıyorlar ve onları korkuyla yönetiyorlar. Üzücü. Böyle bir durum var. Aslında baktığın zaman birazcık bayağı korkuyla yönetiyor ve insanlar Bayağı birbiriyle konuşmaya çekiniyor. Korkmayan kişiyi alıp önüne atıyorlar. O da öldürüyor falan gibi bir durum söz konusu yani maalesef. Yani gerçekten vampirler hayatı zorlaştırıyor diyebiliriz. Hı-hı. Bulundukları bölgede. Peki bu vampirlerin bir değişik türleri vesaire var mı yani? Neye göre? Hepsi aynı mı? Değil. Farklı özellikleri olan... Değil. Sadece kan ile ilgili değil. Vampirizm genel olarak karşındaki kişinin enerjisini ve hayat enerjisini vesaire gibi almaya bağlandığı için artık günümüzde özellikle birçok farklı vampir türü var. Bir de eski lore'a bağlantılı az önce bahsettiğimiz yaratılış mitleri, kültürlerdeki Türk, Yunan, Slav, Orta Avrupa kültürü gibi onlar var. Mesela Corpse Vampir 5 tanesini ben buraya yazdım. Ama tabii ki daha çok. Corpse Vampir klasik vampirden farklı, yarısı çürümüş bir bedenle kaplan böyle çirkin bir varlık. Derileri soluk ve birçoğu çürümeye yüz tutmuş artık sınırda ama onları bu durum zayıflatmıyor. Corpse vampirler korkutucu görünümlerine rağmen son derece güçlü ve çürüyen bedeninin yaydığı koku onları daha da dehşet verici kılıyor. Fiziksel olarak güçlü olan bu vampirler daha çok kaba kuvvet kullanarak düşmanlarını alt etmeye çalışıyorlar. Zombi vampiri gibi. Corpse vampir zombi kadar beyinsiz değil. Ha, anladım. Yani sadece görünümü ceset, yarı ceset. Görünümü ceset, leş gibi kokuyor işte, kurtçuklar yiyor sürekli onu falan. Spirit vampire dediğimiz vampirde fiziksel bir bedenden ziyade bir ruh veya enerjiden oluşan bir varlık. Bu vampirler maddi bedenleri olmadan da var olabiliyorlar ve bir bedene ihtiyaç duymadan insanları etkileyebiliyorlar. Genellikle kurbanlarının ruhunu emerek onları zayıflatıyorlar. Görünmez ya da yarı saydam bir formda dolaşarak gece boyunca avlanıyorlar ve kurbanlarını fark ettirmeden zayıflatıyorlar. Bunlar kan emmiyor, ruh emiyor. Ruh emiciler bu. Bunlar peki Harry Potter'daki ruh emiciler gibiler. Benzeri birazcık. Ha. Onun gibi. Okay. Şimdi bir de Moonbane Vampire'lar var. Bunlar da ay ışığına karşı hassas olanlar. Şimdi normal vampirler işte güneş ışığına hassas ya. Bunlar sadece dolunay sırasında güçlerinin zirvesine ulaşmasına rağmen aynı zamanda dolunay ışığına da uzun süre maruz kaldıklarında zarar görebiliyorlar. Moonbane vampirler doğanın ve ay döngüsünün bir parçası olarak karanlık ritüellere inanıyorlar ve dolunay sırasında en tehlikeli halleriyle avlanıyorlar. Neydi? Dolunay'da kurt adam mıydı? Bir sonraki kurt adam.
Onu da sen araştırıp anlatırsın bize artık. Olur. Psychic vampir benim en sevdiğim. Psychic vampir fiziksel kan yerine zihin gücüyle beslenen bir vampir türü. Bu vampirler kurbanlarının düşüncelerini ve zihinsel enerjilerini tüketerek güç kazanırlar. İnsanlarla telepatik yollarla iletişim kurabiliyorlar. Ve zihin kontrol yetenekleri çok yüksek. Kurbanlarını manipüle edebiliyorlar. Bir kurbanı avladığında o kişinin zihinsel direncini tamamen yok ediyor ve geri dönülemez bir zayıflık yaratıyor. Bunu sevme sebebim Psychic vampirin karaktere çok etkisi olabilir. Çünkü geçmişimi niye unuttum? Psychic vampir yüzünden. Düşmanım Psychic vampir. Ben bir dampirim ve psychic beslenmem gerekiyor. Dampirler var ya hani. Evet. Şimdi Aynen. orada psychic seçeneği var mesela. Karakter yaratıyorsun ve psychic'le beslenmen gerekiyor. Nefret ettiğin şeye dönüşüyorsun yavaş yavaş falan. Onun çaresini bulman lazım artık bence Master ne bulacaksa. Bir de Nosferatu var. Nosferatu da çok keyifli. Klasik vampirden daha çok eski ilkel bir vampir türü. Bunlar genelde Elder Vampire oluyorlar falan. Bayağı yaşlı falan böyle. Fiziksel görünümleri daha grotesk ve çarpık. Uzun pençeleri, çok sivri dişleri ve çarpık kemikleri var. Nosferatu böyle zarif vampirlerin aksine çok vahşi ve çok acımasız. İçgüdüleriyle hareket ediyorlar. Kan emmek ve kaos yaratmak dışında başka bir şey istemiyorlar. Genellikle eski ve terk edilmiş yerlerde saklanıyorlar ve bir kez avlanmaya başladıklarında durdurulmaları çok zor Nosferatu'ların. Şimdi D&D 5'de Nosferatu'nun stat bloku pek güzel değil. Ama şöyle anlatayım. Witcher 3 oyununu oynayanlar orada Elder Vampire var mesela. Oradaki Elder Vampire'ı Nosferatu olarak kabul edebilirsiniz. Nasıl ki Geralt oraya girdiğinde bir mağaraya giriyor Geralt, tamam mı Witcher'da? Evet. Giriyor. Direkt böyle Geralt'a bakıyor ve ona bir şey yapıyor. Geralt böyle hareket edemez hale geliyor direkt. Direkt kanını dondurabiliyor senin durduğun yerde falan. Acayip böyle bir şey gücü var yani Nosferatu'nun. Görüntüsü de bayağı çirkinmiş şimdi bakıyorum da bir yandan. Nosferatu'nun filmleri falan da var zaten eski şeylerde. Hani onlardan da hani ilham alabilirsiniz aslında. Anladım. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Vampirlerle ilgili senin bilgin de çok, tecrüben de çok, karşılaştığın, sorduğun, benim ilk oyunumda kafama strat attığın falan. Teşekkürler. Rica ederim. Yani oynaması keyifli ama karşılaşması bayağı sıkıntılı bir canavar. Vampirler. Yani vampir gördüyseniz kaçacak yer arayın. Ya da Holy Water, Sol Sembol, sarımsak belki. Savaşı yani kendinizi korumaya çalışırken bunları kullanabilirsiniz. Charmlanmamak önemli. Charmları bayağı güçlü ve tehlikeli. Vampir spam olmak da bayağı sıkıntılı bir durum. Evet. Ama Curse of Strahd çok iyi bir oyun. Yani D&D oynamayı seviyorsanız ve henüz oynamadıysanız gerçekten çok iyi bir modül. Zaten bayağı da listelerde yukarı seviyelerde bir modül. Evet. Oynaması keyifli ve güzel. Şimdi Curse of Strahd'ı yönetmesi zor ama unutmayın benim kanalımda baştan sona bütün Curse of Strahd'ın odalarına, bütün evlerdeki odalara kadar her yeri anlattığım bir seri var. Onu da oynatma listesinde bulabilirsiniz. Benzeri bir seri isteniyor aslında diğer oyunlar için. Özellikle yeni çıkan işte Vecna, Eve of Rim falan gibi oyunlar için. Ama şu anda hem Patreon istekleri arasında çok yüksek seviyede değil. 2 kişi söyledi sadece. Hani onlarla zaten sohbet ederek devam ettik hani Patreon'dan. Ama artarsa oyun incelemeleri, komple modül incelemelerini yapmak isterim. Önümüzdeki zamanlarda gelebilir. Önümüzdeki zamanlarda artarsa. Evet olabilir. Ama şimdilik Canavar Salon'un sonuna geldik. Haftaya bir başka canavarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.